insanlar duvara topu vurup ne yapacağım diye baktı bize ilk yıllarda. Yani benim başlamamın sebebi bence abim. Onu izledin hep. Evet, onu izledim. Peki diğer rakiplerle kendini tartıya koyabiliyor musun? Nasıl hissediyorsun onlarla? Oynuyor. Aralıksız her yıl sporcu yetiştirdim. Öyle düşünün. Ve bu çocuklardan yaklaşık 10 tanesi, 12 tanesi Türkiye şampiyonluğu elde etti. Biraz squash oynadıktan sonra bıraktım uzun bir süre. Sonra 2023'te tekrar annem başladı. 2025'te Türkiye şampiyonu. 2 yılda Türkiye şampiyonu oldum. Corendon Spor Talks'a hoş geldiniz. Bugün gerçekten ilginç ama saygı duyulası 4 konuğum var. Saygı duyulası diye başlıyorum. Çünkü sokaktan kurtardığımız, spora kattığımız her gencimiz bizim için çok önemli. Ve o gençleri spora yaklaştıran, spor sevgisiyle yoğuran sevgili Reyhan hocamızla birlikteyiz. Evet. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Reyhan Kücü. Kücü, evet. Doğru değil mi? Arif Doruk Dalkıran, Ferruh Dinçer, Ümmühan Dinçer. Ümmünaz Dinçer. Ümmünaz Dinçer. Benim kızımın adı da Nazlı Naz. Reyhan hocam sizden başlayacağım. Tabii. Şimdi burası Muratpaşa Belediyesi'ne ait bir spor salonu. Ve siz squash dalında oyuncu yetiştiriyorsunuz. Milli takım oyuncu yetiştiriyorsunuz. Antalya'ya oyuncu yetiştiriyorsunuz. Ve çok enteresan, hakikaten güzel bir de sürpriz oldu. 2025 yılında squash olimpiyat oyunlarına dahil edildi. Yani biz 2028 olimpiyat oyunları için şu anda olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil edebilecek gençlerle beraberiz. Evet. Siz de milli takım hocasısınız. Evet. Bize bu idealinizi, bu hayalinizi bir anlatır mısınız? Ne zaman başladı bu hikaye? Yaklaşık 2015 yılından bu yana Muratpaşa Belediyesi'nin ücretsiz yaptığı spor okullarından, vatandaşımız için yapılan ücretsiz spor okullarından sporcu kayıtlarıyla başladı. Bir tane sporcuyla başladım ben. Nasıl yaparız, ne yaparız falan Bugün derken. kaç oldu? Bugün sayısını bilmiyorum bile. Bilmiyorsun. 200, 300, belki daha fazla. 2026 yılındayız. Aralıksız her yıl sporcu yetiştirdim. Öyle düşünün. Ve bu çocuklardan yaklaşık 10 tanesi, 12 tanesi Türkiye şampiyonluğu elde etti. Şu anda burada yanımda olan sporcularım Ümmünaz 6 yıldır Türkiye şampiyonu mesela. Ferruh keza aynı şekilde 9 yıldır aralıksız. Doruk aynı şekilde Türkiye şampiyonu. Dediğim gibi biz sıfırdan başladık. Ücretsiz spor okullarında squash'ı önce tanıtmaya çalıştık. Tanıtmaya çalıştık diyorum ama gerçekten insanlar duvara topu vurup ne yapacağım diye baktı bize ilk yıllarda. Biz böyle yavaş yavaş projeler yaptık. İşte öğrendiğini paylaş projesi yaptık sporcularımla birlikte. Sonra squash sporunu parklarda dedelere anlattık, torunlara anlattık. Bayağı bir gittiniz, oturdunuz, anlattık, projeleri çıkardık, dosyalarımızı elde ettik. Ne tür reaksiyonlarla karşı? Dönüş oldu. Dede torununu getirdi. Dede kendisi geldi yetişkin kursuna. O torununu getirdi, o komşusunu getirdi derken biz şu anda 2 kortumuzda bir saatte 15 çocuk falan yetiştiriyoruz ve çok doluyuz. Onun yanı sıra üstümüzde olimpik yüzme havuzu var Muratpaşa Belediyesi'ne ait. Oraya gelen sporcuları tek tek aşağıya indirdik. Squash'la tanışabilmeleri için. Oradan tamam ben yüzmeyi yaptım artık deyip sonra squash'a aldık. Evet, ne yalan söyleyeyim, yüzmeye gelen çocukları squash'a aldım ben. Gelsene bir falan diye böyle. O şekilde ilerlemeye başladık. Şu anda Antalya genelinde kaç squash sporcusu var? Minimum 400. 400 Yetişkinler de dahil bunun Dahil içerisinde. olmak üzere. Bizim belediyemizin personeli squash oynuyor. Kulübümüzün squash sorumlusu squash lisanslı sporcum mesela benim. Sport olarak eksikleriniz var mı burada? Ya bizim 2 tane kortumuz var, sayısız sporcumuz var ve biz artık kayıt alamıyoruz çünkü yerimiz yok. Biz squash'ı yayalım dedik, yayarken işin ucunu biraz kaçırmışız. Yani çok fazla talep görmeye başladık. Olimpik olduktan sonra ekstra 2 katı talep arttı. Ben evet 2015 yılında milli takım antrenörü olarak milli takım sporcularımla birlikte Fransa'da ülkemi temsil ettim. Bu yılda aynı şekilde Polonya'da Doruk ve Ferruh milli takımı 1. ve 2. sırada temsil ettiler. Biz böyle reklam oldu bizim için. Çocuklar squash'ın ne kadar kıymetli, ne kadar vizyonu geniş, onlara ne kadar çok şey kattığını görünce diğer veliler, diğer okullar bize talep çok fazla gelmeye başladı. Yani ben bazen telefonu açmıyorum. Ha tamam falan, evet alırız seneye diye. Bizim tabii bir atasözümüz vardır biliyorsunuz. Hani su küçüğün söz büyüğün diye. Ben Ferruh'tan başlayayım. Ferruh bu yaş grubu içerisinde en yaşlı olan sensin. Yaşlı dediysem de alınma o kadar, 17 yaşındasın henüz daha. Doruk sen 15 yaşındasın. Ümmünaz da 13 yaşında. Ümmünaz'la Ferruh kardeşler. Doğru değil mi?
Peki Ferro, sürekli hareket halindesiniz herhalde değil mi? O turnuvadan o turnuvaya gidiyorsunuz. Antrenmanlara geliyorsunuz. Senin hedefin de 2027 Avrupa oyunlarında, İstanbul'da yapılacak Avrupa oyunlarından sonra Los Angeles olimpiyatlarına katılabilmek, o kotayı kazanabilmek. Bu uluslararası yarışmalar, Antalya'nın dışına çıkmak, o uluslararası yarışmalarda yarışmak sana ne gibi deneyimler kazandırdı? Şimdi squash olmasa bu işleri yapmak gerçekten çok zor. Yurt dışına çıkmak olsun, şehir değiştirmek falan. Ama squash olduğu için bence daha kolay oluyor. Peki diğer rakiplerle kendini tartıya koyabiliyor musun? Nasıl hissediyorsun onlarla? Koymuyorum. Şimdi 24-25 yaşındaki daha böyle yurt dışına çıkan, Amerika'da okuyan abilerim var. Kendilerimi onlarla rakip görüyorum aslında. Bu yaşta onlarla denk Evet. görüyorsun. Ya bu özgüvene bayılıyorum işte. Yani hakikaten imkansızı başarmak da bu özgüvenin eseri olsaydı. Doruk, sana gel. Nasıl başladı senin hikayen? Benim ilk başta annem başlattı ücretsiz spor okuluna. Hı hı. Spor yapmamı istediği için ilk başta 2016'da başlattı beni. 6 yaşındayken. Sonra biraz squash oynadıktan sonra bıraktım uzun bir süre. Sonra 2023'te tekrar annem başlattı. Oradan da devam ettim. 2025'te Türkiye şampiyonuydum. 2 yılda Türkiye şampiyonu oldum. Öyle devam etti. Peki senin şansın ne? Los Angeles olimpiyatları için Yani hazır çalışıyorum. Şansımı arttırmak için daha da. çalışıyorsun. Şu an Türkiye'deki rakiplerim Ferru, Ege. İkisi. Ve büyük abiler var tabii ki. Onlar. Tabii o kategoriye henüz gelmediniz ama Evet. oraya da geleceksiniz. Ümmülas, çok sessiz duruyorsun ama benim aldığım bir izlenim var ki kortta fırtına gibi esiyormuşsun. Üstelik sen kendi yaş grubunun üzerinde de yarışıp şampiyon oluyormuşsun. Öyle. Korkuyorlar senden. Evet. Sen hiç konuşmaz mısın? Biraz heyecanlandın herhalde. Evet. Peki sen nasıl başladın Ümmülas? Benim abim başladı önce. Sonra ben böyle aşağı iniyordum. Abimi izliyordum. Yani benim başlamamın sebebi bence abim. Onu izledin hep. Evet, onu izledim. Yani Reyhan Hoca da böyle vakit olduğu zaman kortları sokuyordu. Sen de gir, sen de dene diye. Ben öyle başladım. Güzel. Peki abin sana antrenörlük, mentörlük yapıyor mu ara ara? Vuruşun şöyle olmalı ya da duruşun şöyle olmalı, şöyle çalışmalısın, böyle vurmalısın gibi. Yapıyor her zaman. Hafta içi korta geliyoruz. 2 saat antrenman yapıyorsak 1 saatini bana yaptırıyor. Hem hocalık hem de sporculuk yapıyor abin Evet. yani. Harikasınız. Hocam siz profesyonel bir sporcuydunuz. Doğru değil mi? Yani buradan antrenörlüğe geçtiniz. Evet. İkisi arasındaki fark nedir? İkisi arasındaki fark şöyle. Ben de yaklaşık 2018 yılından bu yana anne olana kadar Türkiye'nin A kadınlar kategorisinde squash sporcusu olarak yarışıyordum. Ülkemi temsil ediyordum tabii ki. Ben de open turnuvalarda yer alıyordum. Sonra squash antrenörlüğü ve sporculuğunu bir arada yürütmeye çalıştım. Antrenörlük daha baskın oldu. Kendim kürsüye çıktığımda değil de sporcum kürsüye çıktığında o hazzı daha çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi bir de büyük bir hedef var. Los Angeles hedefi. Çok büyük bir hedef var. Şimdi bazen onların kafası karışmasın diye onları eve falan götürüyorum. Hadi bize gidelim falan. Öyle mi? Bugün biraz sohbet ederiz, toplantı yaparız falan diye. Hedefimiz büyük, kafamızın dağılmaması lazım. Ben sporculuğun tarafında çok kalamadım. Çünkü antrenörlük tarafım baskın kaldı. Onların mental olarak, reaksiyon olarak yani kondisyon olarak, kort olarak antrenmanlarına biraz odaklanmam gerekiyor çünkü. Kendim evet yarışıyorum hala. Yavaş yavaş antrenmanlarımı yapmaya başladım ama ikisi birazcık zor. Profesyonel sporcu olmak zordur. Peki biz squash'ta neredeyiz dünyada? Biz dünyada squash'ta neredeyiz biliyor musunuz? Çok güzel bir yerdeyiz aslında. Dünya bunu 1980 yıllarında aslında 80 yıllarından bu yana yapıyordu. Biz yaklaşık 15 yıldır falan yapıyoruz bu işi ve 2-3 yıldır asıl işi yapıyoruz. Bütün kulüplerin inanılmaz şekilde çok fazla sporcu sayısı var, altyapı sporcusu var. Bu kadar kısa sürede dünyada sıralamaya girdi mesela Ferru 18. sırada falan oldu. 8 yaşta Ukrayna'da kaçıncı olmuştun? Birinci oldu. Biz hiç yokken şu anda çok fazla varız. Şimdi ülkelerde mesela Türkiye bayrağını görüyoruz.
ülkeler bizi davet ediyorlar. Türk milli sporcularımız da gelsin, Türk squash sporcularımız da gelsin diye. Mesela düşünün 1980'li yıllarından beri oynayan kişilere rakip oluyoruz şu anda ve bu maçları kazanıyoruz. Polonya'da Ferru bireysel Avrupa Şampiyonası'nda 2 ülkeden maç kazandı. Bu ülkelerde bu spor 1980 yıllarından bu yana var. Bizde sadece aktif olarak 10 yıldır var. Peki çocuklar bir şey soracağım. En güçlü yanınız nedir diye soracağım. Şimdi bana sorsanız en güçlü yanınız nedir diye kendi mesleğim için soruyorum. Merak duygum derim. En zayıf noktanız nedir diye sorsanız ya biraz galiba kolay demoralize oluyorum derim. Şimdi Doruk senden başlayalım. Senin en güçlü yanın ne? En zayıf yanın ne? Bence en güçlü yanım çevikliğim ve atletizmim. Yani biraz da çevik kalıyorum korttakilere karşı. Ferru? Benim en güçlü yanım asla yılmadan devam etmem. Yani bizim rallilerimiz genelde 1-2 dakika falan sürüyor. Normal diğer oyunculara göre o oyuncular böyle 30. saniyede falan bırakıyorlar. Ama ben onu bırakmıyorum asla, sürekli devam ediyor. Güçsüz yanımsa demoralize olabiliyorum kolay bir şekilde. Kendime güveniyorum. Yani yapabileceğime inanıyorum ama bir sayı kaybettiğimde bir anda modum düşüyor. Yani çok çabuk düşüyorum ama o alabileceğim maçı şeyden dolayı kaybediyorum. O andaki duygudan dolayı. O andaki duygudan kaybediyorum. Peki bunun için özel bir şey yapıyor musunuz bunu güçlendirme adına? Deneyimleriniz var mı? Sana sordum sana öncelikle. Yani bunun için kendimi daha çok geliştirebilirim. Kendime mesela böyle kaybetmeye alışmam lazım. Kazanmaya da alışmam İşte lazım. ne güzel anlattın. Bak kaybetmeye alışman. Çünkü insanlar kaybettikçe kazanmaya başlarlar biliyorsun değil mi? Evet. Ya. Evet Ferruh sen de? Kardeşim de dediği gibi bizim daha çok tecrübe edinmemiz lazım. Şimdi rakiplerimiz 1980'li yıllardan beri yaptıkları için, ataları yaptıkları için bu sporu, onlar her yıl en az 10-15 tane turnuvaya gidiyorlar. Biz daha az turnuvaya gidiyoruz. Daha çok turnuvaya gitmemiz gerekiyor. Mesela şimdi Antalya'da dedik 2 tane, yani sadece burası var aktif olarak. Daha fazla kort olsa, daha fazla antrenör, ne bileyim daha fazla sporcu olsa tabii ki daha fazla maçlar olur ve biz bu sayede gelişmiş oluruz. Bunların hiçbiri olmayabilir. Mental olarak zayıflığımda maçlardan önce daha çok mental olarak hazırlanıyorum. O günkü maçıma. Yani öyle. Yani önceliğim mental hazırlığına veriyorum. Mesela ne yapıyorsun? Meditasyon mu yapıyorsun? Kitap mı okuyorsun? Odaklanmamaya mı çalışıyorsun? Biraz sürekli beni arıyor. Evet, biraz hocalarla konuşuyorum. Maçtan önce çok düşünmüyorum, çok konuşmuyorum. Sadece maça odaklanıyorum. Başka dış şeylere çok odaklanmıyorum. Peki Reyhan Hocam bu tek başınıza mı yapıyorsunuz bunu? Şöyle aslında tek başımayım diyemem. Benim de tabii ki bir antrenörüm var. İstanbul'da benim kendi antrenörüm, çocuklarımın da şu anda görünmez bir nasıl söyleyeyim size kahramanı. Benim de bir antrenörüm var. Ben ilk Kalan Spor Kulübü'nde başladım İstanbul'da. Antrenörüm İstanbul'daydı, ben Antalya'daydım. Videoyla sporculuk yaptım. Antrenmanlarımı çekiyordum, hocama atıyordum, o düzeltiyordu. Aralarda Mercedes'te bir fabrika vardı. Onun altındaki squash kortlarında İstanbul'a gidip geliyordum sürekli. Onun desteğini asla azımsayamam. O bana çok iyi bir antrenörlük yaptı ve hala yapıyor. Şöyle düşünün, ayaklarımın altı su toplardı. O suyu soyardık, bantlardık ve antrenmana devam ederdim. Çok büyük emeği vardır antrenörümün başta. Muratpaşa Belediyesi Başkanımız Ümit Uysal keza aynı şekilde. Ama ben şundan söz ettim. Yani burada fiziksel olarak bu 200 çocukla sadece siz mi ilgileniyorsunuz? Şöyle yaklaşık 10 yıldır tek başımayım. Tek başımaydım. Şimdi A takım sporcularımızdan o da kendisi de milli sporcu oldu daha sonra. O belediyemizin ücretsiz spor okullarında şu anda yer alıyor. İpek Su hocamız. Yani yetiştirdiğimiz çocuğu hoca yaptık. Evet, altyapı sporcularımıza bakıyor. Keza yetişkin okullarımıza gelen Neytin hocamız var. Ona yetişkin kursundan hocalık öğrettik. Yıllardır bunun üstüne duruyor. Yurt dışına, yurt içine eğitimlere gidiyor. Kendi yetiştirdiğim çocukları antrenör olarak yetiştirmeye başladım. Üniversiteye gönderdiğimiz sporcularımız büyüdüler artık. 18 yaşının üstündeler. Buraya gelip hocalık yapıyorlar. Şimdi bana şeyden söz ettiniz çekime başlamadan önce. Merdiven sisteminden bahsettiniz. Evet. Nedir o merdiven sistemi? Merdiven sistemi şöyle, mahalle kültürü gibi de düşünebiliriz bunu. Yani şöyle, abilik, ablalık vardır bizde.
Mesela kulübümüze yeni gelen 7 yaşındaki 8 yaşındaki sporcuya dışarıdaki antrenmanlarda, teknik antrenmanlarda eksiklerinde önce abileri ve ablaları yardımcı olurlar. Onlara zaman ayırırlar. Bir köşeye alırlar, onlara teknik antrenmanda yardımcı olurlar. Ben sonra o çocuğu görürüm. Eğer ilerleyemiyorsa o çocuğun bir suçu yoktur. Yanımızdaki abilerimiz, takımdaki arkadaşlarımızın bir eksiği vardır demektir bu. Çok ilgilenememişizdir. O yüzden onu yapamıyordur. Bu sporun görünür hale gelmesi, tanınır hale gelmesi. Şimdi ben de işte zaman zaman squash yaptım. Bireysel olarak arkadaşlarımla yaptım ama bu spor daha görünür, daha tanınır, daha bilinir hale gelmesi herhalde bizim 2028'e sporcu göndermemizle gerçekleşecek gibi görünüyor. Evet, aslında şöyle 2028'i belki 2027'de de daha fazla görünür olabiliriz. Kendi camiamızın içerisinde ve dünyada gerçekten Almanya'da mesela Avrupa Squash Federasyonu'nun başındaki başkanımız, onlar mesela bizimle her zaman gurur duyar. Türkler geldi, Türkler şöyle, oyunumuzda, tekniğimizde biz dünya çapında bir teknik kullanıyoruz. Tekniğimiz o kadar iyidir ki Avrupa'da hiçbir oyuncuyu bizden ayırt edemezsiniz. O kadar. Dünyada yer etmeye çalışıyoruz çünkü. O zaman bu Yerde yeni bir ettik. soruyu getirdi gündeme. Hani futbolda da vardır bu. Ya Türklerin tekniği mükemmel. Evet. Ama sahaya çıktığınız anda o tekniği, atletik yetenekler hep yener. Evet. Bizde squash sporcularımızın temel eksiği ne? Aynı tekniği kullanıyoruz. Teşekkür ederim soru için aslında. Şöyle bir detayı da atlamak istemem. Aynı tekniği kullanıyoruz. Belki daha çok antrenman yapıyoruz ama az önce Ferruh'un dediği gibi biz az turnuva görebiliyoruz. Bizim imkanlarımız onlara göre daha az. Biz eğer aynı teknikte oynayan iki oyuncu, bir tanesi sürekli turnuva görüyor, sürekli yarışma halinde, daha çok imkanı var, daha çok kortu var ve bir tanesi sadece antrenman yapıyor ve belli bir yerde kalıyor. Yarışmamız o yüzden biraz zorlanıyor aslında. Biz tekniğimizi kullanacak alan yaratamıyoruz kendimize çünkü kortumuz yok. Ama diğer aynı tekniği kullanan kişi her hafta maç yapıyor. Sürekli turnuvalara gidiyor. Dünyada bu işi çok sürdürebilir halde. Çok fazla desteği var. Biz aslında burada birazcık çakışıyoruz. Türkler ve dünya aynı tekniği kullanıyor. Ama biz onlara yetişemiyoruz çünkü imkanlarımız biraz kısıtlı. Yani Reyhan Hocam size gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü bu yani kanayan bir yaramız. Biliyorsunuz hepimiz görüyoruz. Sokaklarda çocuklarımızı görüyoruz. Spordan uzak, hani ideallerden uzak belki de yaşam sürüyorlar. Ama tek tek buraya onları toparlayabilmek, onlara o spor ruhunu, o bedene saygıyı, ruha saygıyı öğretebilmek olağanüstü bir şey. Çok çok teşekkür ediyorum bunun için de ayrıca. Şimdi hayat bir yolculuk tabii. Bazen uzun bir uçuş gibi. Şimdi 2018 Los Angeles yolunda artık biz hedefe ulaştık galiba, LA havalimanına iniyoruz. Hedefe çok yakınız dediğiniz an hangi an olacak? Şöyle 2028 Los Angeles. Yani aslında kendimizi orada görüyor gibiyim ya. Evet. Sadece kendi sporcularım olarak bakmıyorum çünkü. Squash o kadar güzel bir spor ki herkes bir. Türkiye'de herkesin çocuğu, herkesin. Mesela İstanbul, işte İzmir, Ankara, Burdur, Bursa diye ayırmıyoruz ki. Türkiye'den kim orada olursa olsun diyeceğim ki biz 10 yıldır çok iyi emek vermişiz bu işe. Çok iyi yerlerdeyiz. Bunun adı Reyhan Hoca olur, Burhan Hoca olur, Soner Hoca olur, başka bir kulüp olur. Hiç fark etmez aslında benim için, biliyor musunuz? Los Angeles'ta bir tane Türk squashçı görmek benim böyle bir 2015 yılından beri bu yana kadar harcadığım emeği altın tepsiyle bana sunuyormuş gibi gelecek. Peki bir de türbülans sorusu sorayım size. Tabii. Yani uçak yolculuğu gibi tıpkı. Böyle sallandığınız, ya Reyhan bak olmuyor dediğiniz bir an oldu mu bu 10 yıllık süre içerisinde? Oldu. Şöyle 2025 Fransa'da Bordeaux'de milli takım antrenörü olarak görev aldım. Çok ağladığım anlar oldu. Çok üzüldüm. Belki bazen sporcularım bunları çok görmüyor. Ya dedim ki benim çocuğumun eli çok titriyor. Olmayacak galiba. Bir de anneyim. 1,5 yaşında oğlum var. Ondan çok kopuyorum. Sürekli onu bırakıp dünyada squash'ı takip etmeye çalışıyorum. Her fırsatta başka bir ülkeye eğitime gidiyorum. Çok çabalıyorum. Ama bir türlü o çocuğun elinin titremesine iyi gelmiyorum gibi hissettiğim zaman oldu. Döndüğümde hatta kulüp başkanımı arayıp sanırım olmuyor ya, bırakacağım dedim. Evet, yaklaşık bir 6-7 ay önce bu türbülansa girdim.
Evet, ben artık anne olmak istiyorum. Bu yolda sanırım tek başıma biraz yoruluyorum. Birkaç desteğim var tabii, kulüp başkanımız, squash sorumlumuz, antrenörüm falan, ama dünya ile yarışabilmek için imkanlarım çok kısıtlı. Boşuna mı zaman harcıyorum dediğim oldu. Ama sporcularım, velilerim, işte bu yola çok emek verdiğimi bilen büyüklerim evin önüne geldi. Hocam bak yapma, yanlış yola gidiyorsun. Bu kadar 100 tane çocuk var elinde diye. 200 çocuğun annesisin tabii. Evet. Onlar için bırakamadım aslında. Bırakamam gibi geliyor. Bırakmayın, Bırakamıyorum. sakın bırakmayın. Evet. Peki bu son soruyu da, bu uçuş kartı sorumuzu da aslında hepinize sormak istiyorum ama Reyhan Hoca'dan başlayarak sormak istiyorum. Ya burada oynamak, çünkü çok uluslararası, Evet. çok demeyelim ama uluslararası turnuvalara gidiyorsunuz. Türkiye içinde turnuvalara gidiyorsunuz. Burada oynamak bambaşka bir deneyimdi diye tanımladığınız bir yer var mı? Şöyle bence Hamburg. 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 Evet, çok fazla kort var, çok fazla oyuncu var. İnanılmaz bir organizasyon var. Sporculara olan saygı, antrenörlere olan saygı. Orada dünyanın sporundayız, içindeyiz. Spor ruhunun içindeymişiz gibi hissettiriyor bizi. Bu arada şunu unutmak istemiyorum. Benim kulübümün sporcuları, yani bizim Muratpaşa Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları İSF'e kayıtlı sporcular. Avrupa Squash Federasyonu'na kayıtlı sporcularız biz. Yani yaklaşık bir 7 yıldır, 8 yıldır orada da lisansımız var. Biz mesela bir yılda 6-7 tane turnuvaya gidiyoruz. Dünya sıralamasına ve Avrupa sıralamasına girebilmek için puan topluyoruz. Harika. Evet, biz bunu 8 yıldır yapıyoruz. Doruk, sen nereyi en çok sevdin? 19 yaş Türk Avrupa Şampiyonası'nda Polonya'da oldu. Ekim'de mi olduydu? Krakow'da. 19 yaş Avrupa Şampiyonası'nda benim üst yaşım, benden üst büyüklerdi yaş kategorisi olarak. Yani çok iyilerdi. Ben Bordeaux'u çok sevdim, evet, Fransa'yı. Fransa'nın en güzel bölgelerinden biri. Gerçekten güzel bir coğrafya. Ümmünaz, sen nerelere gittin? Ya ben sadece Almanya'ya gittim. Hamburg'a mı? Evet. 2025 yılında gittim. Çok güzeldi. Böyle bir sürü kort vardı. Bir sürü insan vardı. Ben en çok orayı sevdim çünkü benim ilk gittiğim yurt dışı. İlk defa orada uçağa bindim. İlk defa orada yurt dışına çıktım. Bu yüzden ya orası bir ayrı. Benim sporcularıma şöyle sözlerim oluyor. Doruk'la Ferruh, seni de mi ilk uçağa ben bindirdim? Evet hocam. Bütün sporcularım yaklaşık ilk uçağa ben bindirdim. Evet. Onlara söz verdim. Mesela ilk Anıtkabir'i gösterdiğim sporcularım var. İlk şehir dışına çıkardığım sporcularım, yurt dışına çıkardığım sporcularım. Onlar daha prime, daha hiç çıkaramadığım ve söz verdiğim sporcularım da var. Birçoğu daha yeni uçağa bindi. Buraya gelmeden önce iki şahane sporcumuzla beraberdim. Çiğdem Güleç, Bengisu Avcı. Programı kapatırken şöyle kapatmıştım onlara da. Tıpkı Atatürk'ün söylediği gibi, ey Türk kadını diyordu, sen omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın diye. Sevgili hocam, omuzlar üzerinde yükselmeye layıksınız. Çok teşekkür ediyorum. Bu pırıl pırıl gençlerimize dokunabildiğiniz için, onları sokaklardan toparlayıp, kader bu belli olmaz tabii, çok daha iyi olabilirlerdi ama spora aşık edebildiğiniz, sporcu yapabildiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. İnanın uzun zamandır olun. bu kadar duygulanmamıştım. Çok teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Bu haftalık Korendon Sport Talks'tan bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.